Arkadaşlarım, bugün hemen kısaca Merkez Bankası'nın para oluşturma sürecini konuşalım. Biraz detay vererek, ama basitçe temel olarak Merkez Bankası'nın, bugünlerde para oluşturma yolu olarak kullandığı iki otoyola bakalım. Merkez Bankası para basıyor mu? Bu kadar büyük ekonomik sıkıntılar var. Neden Merkez Bankası para basıp insanların ihtiyaçlarını gidermiyor gibi sorular var. Bu sorulara cevap bulalım. Merkez Bankası'nın para basması dediğimiz şey, nakit paradan bahsetmiyorum. Çünkü bugünkü dünyada kullandığımız para, daha çok kaydi para, yani fiyat para. Şöyle açıklayalım. Türkiye'de şu anda kabaca söylüyorum. Rakamları, nakit para yani emisyon hacmi dediğimiz miktar 220 milyar TL'dir. Biz buna emisyon hacmi diyoruz. Tedavüldeki banknotlar, anlamına da gelen emisyon hacmi, Merkez Bankası tarafından piyasaya sürülen banknotların toplam tutarını ifade eder. Evet, emisyon hacmi, yani piyasada dönen nakit para 220 milyar TL. Ama bakalım bankalarda durum ne? Banka mevduatındaki toplam para TL için konuşuyorum. 1,4 trilyon. Dolayısıyla 7 kat. Yani biz aslında, Merkez Bankası para basarak bizim cebimizdeki, elimizdeki nakit parayı değil, bankamızdaki mevduatı arttırıyor mu sorusunu sormamız lazım. Ki Merkez Bankası bunu da yapıyor. Ekonomik gidişatı anlamak için, önemli olan, Merkez Bankası'nın mevduat tarafında herhangi bir artış gerçekleştirip gerçekleştirilmediği, bunu, Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri yoluyla yapmaya çalışıyor. TL tarafı için konuşuyorum. Şöyle açıklayalım. Aslında, Merkez Bankası şu anda Türkiye'de para basıyor. Peki nasıl basıyor? Merkez Bankası'nın, direkt olarak hazineye herhangi bir borç verme gibi bir yetkisi yok, böyle bir hakkı yok, bu kanunla yasaklanmış durumda. Dolayısıyla aslında, bizim para yaratma dediğimiz şey şudur. Aslında bir şekilde, istenen şu, hazine devlet elindeki parayı vatandaşa dağıtsın. Dolayısıyla, devletin elinde bir para olması lazım. Şu anda devletin elinde öyle bir para yok. Bu paranın bir şekilde Merkez Bankası üzerinden yaratılması lazım. Zaten, yaratılıyor. Nasıl yaratılıyor? Bunun mekanizmasını anlatalım. Merkez Bankası'nın müşterisi bankalardır. Merkez Bankası, bankalara zaman zaman borç verir. Piyasadaki para miktarını arttırmak için yapar bunu. Bunu yaparken de, bankalar Merkez Bankası'ndan borç alırken vermek durumunda oldukları teminatlar vardır. Bu teminatlarda tahvil bonodur. Para yaratmak anlamında, bankalar ellerindeki, hazine tahvil ve bonoları Merkez Bankası'na satarak para yaratabilirler. Diğer taraftan elindeki, devlet tahvili hazine bonosunu teminat olarak verip, Merkez Bankası'ndan para alabilirler. Merkez Bankası isterse bir yol daha kullanabilir. Merkez Bankası bankalara der ki, ey bankalar, sizin elinizde tahvil bono varsa bunu getirin. Yoksa devlet şu anda tahvil bono ihraç ediyor, bu ihraç ettiği tahvil bunu alın. Yani devlete bir kaynak oluşturun. Ondan sonra bu tahvili, bana getirin. Ben de size bunun karşılığında para vereyim. Dolayısıyla aslında, aradan bankayı çekersiniz, Merkez Bankası bir şekilde hazineye devlete para vermiş oluyor. Devlet de bu parayı bize dağıtıyor. İşte yardımlar vesaire yapılıyor. Bu, birinci otoyoldu. Para yaratma sürecinde kullandığımız. İkinci otoyola gelelim şimdi. İkincisi yine, bu işsizlik üzerinden de benzer mekanizma uygulanıyor. Bu da şu işsizlik fonunda. Bizim maaşlarımızdan kesilen, işte, yapılan kesintiler, sonucunda oluşan para, nakit olarak tutulmuyor. Bu kesinti paralar ile, devlet tahvili ve hazine bonosu alınıyor. Yani işsizlik fonunda para değil devlet tahvili var. Devlet tahvili vatandaşa dağıtılamayacağına göre, bu varlıkların nakde çevrilmesi gerekiyor. İşte Merkez Bankası, bankalara dedi ki, gidin işsizlik fonunda ki tahlilleri alıp nakit verin. Bu şekilde, işsizlik fonunun elinde bir nakit oluşmuş oldu. Bankalarda ellerindeki, işsizlik fonundan aldıkları tahvilleri, gidip Merkez Bankası'na verdiler. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Merkez bankaları bir şekilde, işsizlik fonuna para vermiş oldu. Daha önce olmayan bir para, bankalar vasıtasıyla yaratılmış oldu. İşsizlik fonundan da kime gitti o paralar? Bizim, vatandaşın cebine gitti. Dolayısıyla yine, yeni bir para yaratma
mekanizması gerçekleşmiş oldu. Peki, neden bu işlem sürekli yapılamaz? Neden bazen imtina ediliyor? Çünkü dikkat ederseniz her para yaratma işleminde hazinenin bir tahvil ihracı dolayısıyla bir devletin borçlanması söz konusu. Bir kere kamu borçlarının artışını görüyoruz. Bunun yanında mevcutta, zaten bir ekonomik sistemde 100 birimlik üretim varken, 100 birimlik para varsa ve eğer siz, sistemdeki para miktarını 100 birimden 200 birime çıkarırsanız, sistemin içinde 1 lira olan bir malın fiyatı, 2 liraya çıkabilir. Dolayısıyla para miktarının, enflasyona etkisi olduğu da, düşünülebilir. Ancak, şu anki ortamda talep çok düşük olduğu için enflasyon konusu göz ardı ediliyor. Bunun yanında ülkemiz ekonomisi için, asıl kritik olan bir başka konu. Yabancı yatırımcının, bizim ülkemize yatırım yaptığında, enflasyon seviyesin ve TL'nin, en azından belli bir seviyede kalacağına, ilişkin beklentisi olduğundan dolayı yatırım yapıyor. Ama siz daha fazla para basarsanız, TL'nin miktarını arttırırsanız, ki bir şeyin miktarı arttığında onun değeri düşer. Yani yabancı yatırımcının Türkiye'deki TL cinsinden yatırım miktarında da bir düşüş olacaktır. Dolayısıyla, ne oluyor? Yabancı yatırımcının, Türkiye'ye yatırım yapması zorlaşıyor. Mevcut yatırımlarından çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu durum, TL üzerinde bir baskı oluşturup doların yükselmesine neden oluyor. Onun için biz, bu işlemi sürekli gerçekleştiremiyoruz. Bunun dışında, kaydi para sisteminde, Merkez Bankası'nın müdahale edebileceği paralara biz kısaca para tabanı diyoruz. Para tabanı bu bağlamda B demek. Nakit para artı bankaların, Merkez Bankası'ndaki mevduatları demek. Merkezin yani para tabanının, mevduatlar üzerinde bir etkisinin olması için, Merkez Bankası'nın kontrolü dışında başka faktörler de devreye giriyor. Bu faktörlere biz para çarpanı diyoruz. Para çarpanını yine işleriz. Şu anda, bu bağlamda, bize gereken kadarı, çerçevesinde düşünelim. Para çarpanı mantık olarak, paranın, bankalar aracılığıyla krediye dönüşme olanağını belirtir. Tekrar söylüyorum, fonksiyonel bir tanımdır. Para çarpanı mantık olarak, paranın bankalar aracılığıyla krediye dönüşme olanağını belirtir. Bunun içinde, ya bankaların kredi verme iştahlarının daha yüksek olması lazım ya da vatandaşın parasını nakit olarak değil de, mevduat olarak bankada tutma isteğinin daha fazla olması lazım. Aslında bu amaca hizmet edecek, böyle idari bir önlem vardı. Aktif rasyosu. Nedir aktif rasyosu? Aktif rasyosu, kamu otoritesi tarafından bankaların mevduat ve kredi başta olmak üzere, banka verilerinden hesaplanarak, kredi vermeyi teşvik eden, mevduat toplamasına karşın, kredi verme konusunda isteksiz davrananları da cezalandırma amacını taşıyordu. Bu tamamen idari bir uygulama ve bazı dönemler uygulanıyor, bazı dönemler uygulanmıyor. Arkadaşlar size şimdi bir tartışma sorusu sormak istiyorum. Eski yıllarda Merkez Bankası doğrudan hükümete borç verirdi. Artık vermiyor. Peki hükümetler nasıl borç para buluyor? Merkez Bankası bankalara kredi veriyor. Bankalar Merkez Bankası'ndan aldıkları parayı hükümete bono tahvil karşılığı satıyor. Tabii ki Merkez Bankası bankalara daha ucuz faiz ile borç veriyor. Ve bankalar Merkez Bankası'ndan ucuz aldıkları parayı daha yüksek faiz ile hazineye, hükümete satıyor. Aslında bu konunun Avrupa Birliği bağlamında dikkat edilmesi gereken boyutları da var. Avrupa Birliği'nin merkez ülkeleri ve özellikle Almanya, yüksek faiz kazanan bankaların yerleştiği ülke iken, Akdeniz ülkeleri özellikle İspanya, İtalya gibi ülkelerin hükümetleri yüksek faiz ödemektedir. Açıkça görülmektedir ki, Merkez Avrupa güçleri, çevre, Akdeniz Avrupa'sını faiz yolu ile sömürmektedir. Geçmişte küresel kriz sonunda, mesela Almanya bu sömürme uygulamanın değiştirilmemesine, buna istisna getirilmemesine çok çalıştı. Ekonomilere akıtılan paraların bankalara verilmesinde, hükümetler borçlanacak ise bankalardan borçlanmaları konusunda ısrarcı oldu. Çünkü bankalar %1 dolayında faiz ile aldıkları parayı örneğin, İspanya hükümetine %6,90 faiz ile verdi. İspanya'nın %6,90 faiz ile bulduğu para ile borçlarını çevirmesi, borçlarını azaltması mümkün değil. İspanya sadece bir örnek. Tahmin edersiniz ki, durumu daha kötü ülkelerde var.
Bankalar açıkça ülke hazinelerini sömürüyor ve ulus devletler üzerinden yüklü miktarda kolay para kazanıyor. Sorum şu, sizce bu durum mali sermayenin küreselleşmesinin geri döndürülemez bir aşaması mı? Yoksa ulus devlet hükümetleri bu fare kapanından kurtulabilir mi? Kurtulabilirse nasıl?